Fevus arkadaşlar. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Değişik bir içerik yapacağım. Bu Noel tatilinde eşim son dakika bir gezi planladı. Dedim ki bunu bir vloga çekeyim. Bir paylaşım yapayım. Çünkü bunlardan yorum gelmişti bana. Biraz işte günlük hayatından da bir şeyler göster falan diye. Ben dedim ki bu geziyi bir vlog yapayım elimden geldiğince. Beni ilk defa izleyenler için söylüyorum. Ben genelde Almanya'da tırcılıkla alakalı videolar çekiyorum. Çalışma, günlük, Almanya'da tırcılık hakkında bilgiler veriyorum. Ama bugün ilk defa değişik bir içerikle aranızdayım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Nereye geldik? Avusturya, Hallstatt'a geldik. Görmeniz gereken doğa harikası bir yermiş. Eşimin tavsiyesi üzerine geldik buraya. Ben de heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Beraber göreceğiz. Şimdi beni bekliyorlar. Daha fazla bekletmeyeyim insanları. Hem bir yemek yemem lazım, kendime gelmem lazım. Çünkü açken ben gerçekten çok saçma konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar giriş pek enerjik yapamadım. Şu an pansiyona yakın bulunan Hofer'e geldik. Almanya'da Aldi, burada Hofer. Kahvaltılık pizza, şütük falan bir şeyler aldım. Kendime gelmem lazım. 3 kişi geldik. Eşim, bir de kayınçosu. Hallstatt'a yakın bulunan bir başka kasabada yer bulduk son dakika. Oraya da bir 176 euro verdik. Tek oda, 3 yatak var işte. Biraz büyük, geniş. Gayet iyi ve tadında. Şimdi Hallstatt'a doğru gideceğiz. Hallstatt'a gitmeden önce dedim bir kahvaltı yapalım. Ben açlıktan ölüyorum. Açken zaten ben değilim. Konuşamıyorum, enerjim yok. Dedim kahvaltı için aradan çıkartayım. Burası Nürnberg'e 380 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Bir 4 saat yolumuz sürdü. Gece 4'te uyandık. 5'te yola çıktık. Saat 9.30 gibi falan buradaydık işte. Yolculukla ilgili diyeceklerim bu kadar. Şöyle size etrafı göstereyim. Sonra Hallstatt'a doğru yola gideyim yemeği yedikten sonra. Şu tabelası Hofer. Şöyle bir dağlık alan. Asıl dağ manzarası burada ama güneş orada vuruyor. Kötü etkiliyor. Neyse, bana afiyet olsun. 2000 years later. Hallstatt'a geldik. Buradaki sorun ilk izlenim arkadaşlar. Otopark. Ciddi anlamda sıkıntı var. Kör bela bir yer bulduk ama biraz pahalı. Akşam 8'e kadar 20 euro para ödedim. Şu an otopark. Yapacak bir şey yok. Zaten internette baktığım zaman yorumlarda görmüştüm. Otopark sorunu çok sıkıntı diye. Harbiden bayağı sıkıntı yani. Otoparktan çıktık. Şu an köyün şehir merkezine gideceğiz ama dışındayız. Köyün şehir merkezi burada. Etrafı da böyle. Gerçekten mükemmel bir yer. Şöyle göstereyim size. Dağların arasında bir köy arkadaşlar. Ahşap yapılar falan var işte. Birazdan da köy merkezine gidince daha detaylı göreceğim, anlatacağım sizlere. İlk izlenim gerçekten mükemmel bir yer. Sadece tek sorun soğuk. Burası biraz bana Trabzon Uzungölü anımsattı. Şimdi burada yeterince zaten fotoğraf, video, her şeyi çektik. Köy meydanına doğru gideyim. Hallstatt küçük bir yer arkadaşlar. 700 kişi falan yaşıyormuş. Ama günde 3500 ya da 10.000'e yakın turist ziyaret ediyormuş. İnternetteki veriler öyle diyor. Yılda da 3,5 milyon 5 milyon insan toplamda ziyaret ediyormuş. Yani böyle bir nüfusa böyle bir ziyaret gerçekten sıkıntılıdır. Herhalde burada yaşayanlar zaman zaman yine isyan ediyorlardır. Hallstatt son yıllarda sosyal medya sayesinde popüler olmuş. Instagram, TikTok falan insanların
paylaşımları sayesinde. Acayip zaten turist var. Orta Doğu'dan Çinli, Vietnamlı, Hindistanlı bayağı karışık insanlar var arkadaşlar. Sosyal medyada patlamadan önce sessiz sakinmiş. Şu sıralar biraz sıkıntılıymış. Ama bir yandan da insanlar turizm sayesinde geçiniyorlar yani böyle bir yerde. Güneş olmadığından dolayı çok soğuk arkadaşlar. Şöyle şapkamı taktım an itibariyle. Telefonu tutmasana bile. Tatil dönemi olduğu için yoğun bir zamana denk geldim. Aşırı kalabalık arkadaşlar. Yazın daha çok kalabalık oluyormuş. Kışın böyleyse yazın burayı hiç düşünemiyorum. Adım atamazsın herhalde. Gelinmez. Her mevsim farklı. Tabii tercih size kalmış. Biz kış döneminde geldik ama kar yok. Yine de soğuk arkadaşlar. Hallstatt arkadaşlar sadece güzel olduğu için popüler değil. Bu köyün bir geçmişi varmış. Tarihi bir köy. Köyün geçmişi arkadaşlar 700 yıl, 800 yıl yazıyor internette. Benden tarih bilgisi beklemeyin. Ben de internetten araştırdım, bulduğum kadar bilgileri sizinle paylaşıyorum açıkçası. Tarih kitaplarında geçen bir köymüş yani. Buranın asıl zenginliği eskiden tuz madenleriymiş. Eskiden tuz altın kadar değerliymiş. Şu an günümüzde çoğu yerde var, bir şekilde de elde ediliyor zaten. Eskiden insanlar geçimini tuz madenciliği yaparak kazanıyormuş. Zaten etrafta madencilikle alakalı bir tur var. Trenle beraber yapılıyor. Eğer zaman kalırsa ona katılacağız. Ondan da görüntüler size gösteririm. Şu an günümüzde bence benim görüşüm artık tamamen turizmden para kazanıyorlar. Gerçekten. Hallstatt ve çevresi UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeymiş. Sebebi sadece manzara değil, çevresi değil, tuz madenciliğinden kalan tarihi bir yer olduğundan dolayı miras listesinde yer alıyormuş. Sokaklar çok dar arkadaşlar. Araçla giremiyorsun. Araçla girenler sadece burada yaşayanlar. Zaten çoğu insan dışarı park ediyor. Köy dışına ya da yakın bir yere. O şekilde geliyor. Eğer buraya gelecek olacaksanız sakın Hallstatt'ın içinden pansiyon ayarlamayın. Ekstra otopark ücreti ödersiniz. Ben Hallstatt'a yakın bulunan 8 kilometre başka bir köyden yer tuttum. İsmini hatırlamıyorum şu an. Şuraya bir yere eklerim. Kalabalık olduğu zaman gerçekten dar sokaklar çekilmiyor. Ve an itibariyle Hallstatt köyün tam merkezi. Burada böyle bir adet büyük kilise var. Standart zaten. Keşfetmeye devam. Şimdi size ilginç bir bilgi vereyim arkadaşlar burayla ilgili. Çinliler 2012 yılında buraya mimarlar gönderiyorlar. Her yeri fotoğraflıyorlar, çekiyorlar ve sonra gidip Çin'de aynısını yapıyorlar bu köyün. Yani Çin'de de benzer bir yeri varmış yani çok ilginç bir şey. Bunu Avusturyalılar bu köy halkı duyunca ilk başta kızıyor ama davalık falan olmayı düşünüyorlar, dava etmeyi düşünüyorlar. Sonra vazgeçiyorlar. O kadar güzel bir yer ki diyorlar. İnsanlar burayı kopyalayıp başka yerde yapmışlar. İlginç bir bilgi. Bir yerde muhabbet ederken satarsınız. Lazım olursa artık. Köy genel olarak güzel arkadaşlar. Manzara falan her şey mükemmel. Ama yaşamak için bence zor olur. Sürekli kalabalık. Yazın sıcak olur mu burası pek bilmem olduğu kadar. Ama kışında soğuk çekilmez gerçekten. Ben yaşamak istemezdim. Yorumlara yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi arkadaşlar benim Hallstatt'ta en çok dikkatimi çeken mezarlık geleneği oldu. Merak ettiğim o kiliseye geldik. Şöyle göstereyim size. Fazla rafa da basmak istemiyorum. Şöyle şu an aktif mezarları göstereyim size.
Şuradan da. Pek fazla çekmek istemiyorum mezarlık ama bu kültür gerçekten çok ilginç geldi bana. Şimdi köy küçük olduğundan dolayı mezarlıkta yer bulamayınca vefat edenlerin belli bir yıllar geçtikten sonra mezarını kazıp kemiklerini çıkartıp temizliyorlarmış. Sonra bu kafataslarını burada içeride bir yer var, şimdi birazdan gireceğim. Oraya da sergiliyorlar. İsimlerini yazıyorlarmış, süslüyorlarmış. Yani çok ilginç bir kültür, korkutucu açıkçası. Şimdi birazdan beraber gireceğiz. En çok merak ettiğim yer burasıydı. Ne alaka ben de bilmiyorum. Şu an eşimle beraber içeri giriyoruz. Zaten bir sürü de insan var. Şöyle size göstereyim. Yukarıda kafa tasları yer alıyor. Aşağıda kemikleri mevcut. Oğlum buraya gece geldiğimi düşünemiyorum. Şöyle bir tanesine yakınlaşayım arkadaşlar, bakın. 1858 diyor. Valla içerisi de böyleydi. Biraz tuhaf oldum ya. Tedirgin oldum açıkçası. Artık Allah affetsin, ne diyeyim. İlginç bir gelenek, ilginç bir kültür yani bu. Ve o alana girmek için de arkadaşlar 2 euro para ödüyorsun. Bir tuhaf oldum. Neyse. En çok merak ettiğim yeri gördüm. Sizlerle de paylaştım. Kameranın şarjı %19 kaldı arkadaşlar. Powerbank'i de otelde unutmuşum. Artık zaten yavaş yavaş da dönüş yoluna geçiyoruz. Çünkü ufak bir yer. 1-2 saat içinde gezersin yani komple köyü. Fotoğraf çekilmek için güzel yerleri var. Manzaraları güzel. Gayet iyi. Benim görüşüm her yer birbirine benziyor. O yüzden pek fazla o kadar ilgimi çekmedi. Tek ilgimi çeken mezarlık geleneği. İlginç bir gelenek. Yapanlara helal olsun vallahi, gerçekten mezarı kazıp o kemikleri temizlemek falan iyi cesaret işi. Şimdi ufak bir tren turuna doğru gidiyoruz. Bakalım, madenleri falan böyle geziyormuşsun. İnternetten araştırmıştım. Eğer yer varsa katılmayı düşünürüz. Yoksa buradan artık ya yemek yemeye başka kasabaya geçeriz ya da burada yemek yemek için bir yer ararız gibi duruyor. Ufak da olsa diğer anılar için biraz yer kalsın arkadaşlar. Şarjı daha fazla tüketmiyor. Tren gezisini iptal ettik arkadaşlar. Geç olacak. Muhtemelen çok kalabalık olacak. Sonra yürürken bir kafe keşfettik ve içeri girdik. Anında da şansa yer bulduk. Şöyle gölün dibine hemen oturduk. Manzara kısmını da Belgin Hanım kaptı. Bize kaldı ucu. İçerisi şöyle dar alan yani. 3 tane kahve söyledik. Yanına da pasta. Şimdi siparişlerin gelmesini bekliyoruz. Dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Mayıştım vallahi ya. Kahve içinde kendime geleyim. 3 saatin sonunda bütün köyü gezdik. Yani size elimden geldiğince görüntüler göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Başladığımız yere geldik. Bundan sonra da zaten birazdan toparlanırız, pansiyona gideriz, akşam yemeği falan derken sonra dinlenme. Yarın sabah da Almanya'ya, Nürnberg'e geri döneriz. Pazartesi iş var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun.